Selamlar millet, ben Sinan Amamsarlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size yeni bir video serisiyle merhaba demek istiyorum. Evde hafta içi akşamları hızlıca yapabileceğiniz tariflerden bir seri oluşturmaya karar verdim. O tariflerin ilkinde de bir brokoli çorbası yapacağım. Önümde çok aslında basit malzemeler var. Buradaki ayrılan nokta, bütün internette görebileceğiniz brokoli tariflerinden farklılaşan nokta şu. 1. Kaliteli malzeme kullanmanın, bir sürü şey karıştırmanın aslında önüne geçebileceği, sadece birkaç malzemeyle ve hızlı bir şekilde çok keyifli, çok lezzetli ve aroması da yüksek yemekler yapabileceğinizi size anlatmak istiyorum. Bir de dedim ya, hani hafta içi bazı akşamlarda gerçekten çok vakit olmuyor ve hızlıca bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bu video serisi o hizmete yönelik bir video serisi olacak. Hadi ben size malzemeleri göstereyim. Brokoli çorbası yapacağım dedim. Dolayısıyla buradaki ana malzemem brokoli. Brokoliyi marketten aldığınız zaman şöyle köküyle beraber geldiğinden onun bana sorarsanız şöyle bir şey yaparak aromasını arttırabilirsiniz. Kökü daha fazla su ihtiva ettiğinden sizin çorba yapacağınız zaman kökü kullanmayıp sadece haşlayıp kenara ayırdığınızda bu uçlarındaki yaprak gibi bu çiçekleri kullanmanız yine biraz önce bahsettiğim aroma farklılığını, lezzet farklılığını yaratacak unsurlardan biri. Dolayısıyla şöyle bir şey yapmanızı rica edeceğim. Şöyle çiçeklerini ayıracak şekilde brokolinizi bir güzel temizleyin. Bakıyoruz şimdi, bir güzel çiçeklerim ayrıldı. Mutfak videomu izleyenler vardır. İzlemeyenler varsa köşeye bırakıyorum. Orada Boş'la beraber bir işbirliği yaptığımız ve mutfağımda Boş ürünlerini bundan sonra kullanmaya başladığımı size söylemiştim. Şöyle bir güzellik var. Bu tarifte 2 ürün kullanacağım. Bir tanesi Bosch'un Flame Select özellikli derecesi ayarlanabilen ocağım. Diğeri de Ergomix El Blender'ı. İkisinin de özelliklerini birazdan bahsedeceğim ama şimdi tarife geçeyim hemen. Flame Select özelliğiyle ocağı istediğim şekilde, istediğim derecede ayarlıyorum. Burada 9 kademesi var. 9 kademesinde ben çekime başlarken 1. kademeye getirmiştim kaynamış suyumu. Orada tıkır tıkır duruyordu. Tekrardan 6. kademeye getiriyorum. Suyum tekrar kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladığında da içine brokolileri atıyorum. Kaynamış suda sadece 4 dakika, inanın daha fazla değil, brokolileri tutmanız yeterli. Böylelikle brokoliler besin değerinden de bir şey kaybetmeyecek. O sırada bir şey daha yapacağım. Bu çorbanın farklılaşan özelliği aslında biraz önce söylediğim gibi sadece su ve brokoli ile bir çorba yapılır mı Sinan demeyin. İşi orada değiştireceğimiz nokta çorbanın içine ve üstüne koyacağımız malzemeler. Ben burada bir kabak çekirdeği tercih ettim. Siz istiyorsanız ceviz tercih edebilirsiniz. İstiyorsanız file badem tercih edebilirsiniz. Bu brokoli çorbasının yoğun, kremamsı diyeceğim bir dokusu var. Bu dokunun içerisine farklı dokular katmak istiyorum. Dolayısıyla bir kıtırlık katmak istiyorum. Kabak çekirdeğinin içini kullanacağım. Onu da tık diye hemen servis ederken kaseme koymayacağım. Kavurmak istiyorum. Kavurduktan sonra çok azıcık dediğim gibi yağları çıksın, aromaları çıksın istiyorum. Ondan sonra çorbanın üstüne hem süs olarak hem de bir doku vermesi için koyacağım. Bu en güzeli evde dediğimiz Boş'la beraber yaptığımız bu işbirliğinde aslında bu tarifi dediğim gibi farklılaştıran özelliklerden biri. Brokolimin son 1,5 dakikası kalmışken size bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi restoranlarda şefler yemekleri hazırlarken pek çok ürünü katarak aslında tarifleri hazırlamıyorlar. Çok kaliteli ürünlerden, çok sade malzemelerle keyifli bir yemek, keyifli bir tabak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de şimdi en güzeli evde dedik ya ve evde de hafta içi akşamlarda hızlı bir yemek yapmak istiyoruz ya. Brokoliyi benim yaptığım gibi sadece suda haşlayıp birazdan benim Ergomix ile El Blender ile çekeceğim gibi siz de çekebilirsiniz. Bunun haricinde bu haşlama noktasında içerisine havuç koyanlar var, içerisine karnabahar koyanlar var, yoğunlaşsın diye, fazla malzeme olsun diye patates, soğan koyanlar var. Ama dediğim gibi brokolinin kendisini haşlamanız sadece 4 dakika süreceğinden ve onu restoran kalitesinde farklı bir şekilde evde nasıl sunabiliriz diye düşündüğümden şu dokuyu verebilmek adına tavama kabak çekirdeği içlerimi koydum. Bakın arada çıt çıt yapıyor. Bir de üzerine ve içine koyacağım 2 ayrı malzemem daha var. Anadolu'nun kadim peynirlerinden kargu tulum peynirini bir dilim alıp servis edeceğim kasenin içerisinde hem bunun tuzluluğundan yararlanıp hem de vereceği o fevkalade yoğun aromadan yararlanıp çorbamı zenginleştirmeyi planlıyorum. Artık altını kısabilirim. Şimdi brokolinin altını kapattım. Çıtırdamakta olan kabak çekirdeklerim de bence hazır. Onun da altını kapattım. Peki brokolinin hazır olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Elinize bir bıçak alın. Bıçakla brokolinin içinden kolaylıkla geçebiliyorsanız brokoli pişmiş demektir. Size biraz önce söylediğim kökünü ayırıyorum ve Ergomix ile
bunu karıştırmaya başlayacağım. Şu brokolileri birazdan Ergomix el blenderıyla çekeceğim. Dedim ki çorbaya üzerine bir doku versin diye kabak çekirdeklerini koyacağım. Çorbanın içerisine kargo tulum peyniri koyacağım dedim. Hem tuzluluğuyla bir tat versin hem de kendine özgü aromasıyla bu Anadolu'nun kadim peyniri bu çorbayı zenginleştirsin istedim. Peki bu ne? Bu da yine Anadolu'nun en keyifli zeytinyağlarından biri. Edremit'ten gelen, coğrafi işareti de olan 2020 yılı erken hasat bir zeytinyağı. Şunun rengine baksanıza zaten. Ne olduğunu belli ediyor. Bu da bütün bu çorbada, normalde brokoli çorbası yaparken insanlar krema koyarlar, fazlaca tereyağı koyarlar, tereyağında un kavurup onu yoğunlaştırırlar ya, orada bir yağlılık yakalarlar. Dedim ya, restoranlarda yapılan yemeklerin eve uygulanması durumunda siz de evde oradaki kaliteyi yakalayabilirsiniz. En güzeli evde yani. Yapacağımız işlem şu. Siz de üstünde görüyorsunuz. 1000 watt gücünde her şeyi kolaylıkla, çok rahat bir şekilde en sert malzemeleri bile çekebilen Bosch Ergomix el blenderımı aldım. 2 tane kademesi var. Bir tanesi standart kademe, onu buradan istediğiniz gücü ayarlayabiliyorsunuz. Bir de daha güçlü turbo kademe. Ben standart kademeyle başlayıp sonra gerekirse turbo kademeyle devam edeceğim. Yaklaşık 15-20 saniyede krema gibi bir brokoli çorbası elde ettim. Ben brokoli çorbası yaparken yaklaşık 1 kilo brokoliye 1,5 litre su kullanmayı tercih ediyorum. Şu gösterdiğim yoğunluk benim için ideal. Çok koyu brokoli çorbaları sevmiyorum ama yoğun brokoli çorbası sevenlerdenseniz size 1 litre suyla bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Hadi artık tabaklamaya geçelim. Çorba kasemi alıyorum. Ardından kargo tulum peynirimden ince bir dilim kesiyorum. Sonra çorbamdan bir kepçe, hatta birazcık daha koyabilirim. 2 kepçe üzerine koyup bir dilim daha peynir koyacağım. Hiç tuz koymadığımı fark etmişsinizdir. Tuz koymamamın tek sebebi kargo tulum peynirinin kendisinin tuzlu olması. Dolayısıyla peynirden gelen tuzluktan yararlanıp bu çorbayı tatlandıracağım. Hop. Bir dilim daha, tamam. Bunu kenarına koyuyorum. Ardından burada kızarmış ve hafif rengi dönmüş kabak çekirdeklerim var. Onlardan da çorbanın üstüne bir tarafa koyuyorum. Son olarak da süslemek için ve birazcık da aroma vermesi için zeytinyağı. Bu çorba tamamdır. En güzeli evde diyerek çıktığımız bu yolda bence keyifli bir tarif yaptık. Hafta içi akşamlarda 15 dakika içinde hazırlayabileceğiniz saf ve kesinlikle aroma profili standart brokoli çorbalarından çok farklı olan bir brokoli çorbası hazırladık. İçerisine koyduğumuz kavrulmuş kabak çekirdeği, kargo tulum peyniri ve erken hasat zeytinyağıyla bu çorba bence restoran kalitesinden çok daha iyi oldu. Çünkü siz bunu evde yaptınız. En güzeli evde. Hadi tarif biterken size bir tüyo daha vereyim. Benim bu kullandığım el blender var ya, Bosch'un Ergomix ürünü. Ergomix'in bir de kendisinin vakum özelliği var. Aşağısına vakum aparatını takıp kendisiyle beraber gelen kaba çorbanız soğuduktan sonra koyup ağzını kapatıp vakumlayıp uzun süre buzdolabında çorbanızı saklayabilirsiniz. Hadi bana afiyet olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.